ABD Narkotikle Mücadele Dairesi arşivlerinde 9378 numaralı dosyanın derinliklerinde ilk bakışta hiçbir özelliği olmayan siyah-beyaz bir fotoğraf durur. Havadan çekilmiş bu ikonik karede Kolombiya ormanlarının yoğun yeşilliği içinde kaybolmuş bir arazi görülür. Sadece fotoğrafın kenarına kurşun kalemle düşülmüş tek bir not, tarihin en kanlı dönemlerinden birine ışık tutar. La Catedral. Burası, kokain kralı. Pablo Escobar'ın Kolombiya hükümetiyle yaptığı pazarlıklar sonucu kendisi için inşa ettirdiği dünyanın en lüks ve en garip hapishanesidir. Yıllarca dünya, burayı Escobar'ın disko partileri düzenlemiş olduğu, futbol maçları izlediği bir altın kafes olarak bildi. Ancak modern teknolojiyle donatılmış eski federal ajanlardan oluşan bir araştırma ekibi, harabelere geri döndüğünde, katedralin yalnız bir uyuşturucu baronunun lüks sığınağı değil, aynı zamanda tarihin en büyük gizemlerinden birini saklayan bir beton lahit bulunduğunu keşfetti. Pablo Escobar'ı anlamak için sadece bir suçluyu değil, kendi ordusu, istihbarat ağı ve lojistiği olan bir gölge devlet liderini anlamak gerekir. Enerjisinin zirvesindeyken Escobar, Forbes listesine göre 30 milyar dolarlık bir serveti yönetiyordu. Bu paranın fiziksel hacmi o denli büyüktü ki, bankalar bu nakit akışını kaldıramıyordu. Escobar çözümü Kolombiya topraklarını devasa bir kasaya çevirmekte buldu. Kolombiya'da bu gizli saklı para sığınaklarına kaleta denir. Escobar'ın 800'den fazla mülkünde, ormanların derinliklerinde veya şehirdeki güvenli evlerin duvarlarında binlerce kaleta bulunuyordu. Paralar plastik varillere dolduruluyor, neme karşı korunmaya çalışılıyor ve toprağa gömülüyordu. Ancak Escobar'ın paranoyası bu yerlerin koordinatlarını yalnız en yakınındaki tetikçileriyle Sicarios paylaşmasına neden olmuştu. Bu kişilerin çoğu uyuşturucu savaşlarında öldüğü için milyarlarca doların yerini gösteren haritalar Escobar'ın zihniyle birlikte mezara gitti. Araştırma ekibi, La Catedral'in kalıntılarında bayağı metal dedektörleri yerine georadar, GPR teknolojisini kullandı. Bu aygıt, toprağın altına yüksek frekanslı radyo dalgaları göndererek yoğunluk farklarını çözümleme eder ve yerin altındaki boşlukları röntgen benzer biçimde ortaya çıkarır. Hapishanenin bodrum katında, resmi mimari planlarda monolitik kaya şu demek oluyor ki, saf kaya kütlesi olarak işaretlenen bölgede büyük bir anomali tespit edildi. Ortalama 2 metre derinlikte, organik yollarla oluşması olanaksız olan kusursuz dikdörtgen bir boşluk vardı. Ekip, endüstriyel delicilerle betonu delip içeriye endoskopik bir kamera gönderdiğinde, gördükleri karşısında dona kaldı. Bu yalnız bir boşluk değildi. Duvarları çelikle güçlendirilmiş, içi metal sandıklar ve plastik kasalarla dolu bir zaman kapsülüydü. Escobar, burayı bir tek kaçış için değil, en kıymetli varlıklarını saklamak için bir arka kapı olarak tasarlamıştı. Sığınağın kapağı açıldığında dışarıya yayılan ilk şey ağır bir küf ve çürümüş kağıt kokusuydu. İçerideki manzara Escobar İmparatorluğu'nun trajikomik bir özetiydi. 10 milyonlarca dolar tutarındaki nakit para, rutubet ve bakımsızlık yüzünden birbirine yapışmış yeşil bir çamur yığınına dönüşmüştü. Fareler banknotların içinde yuva yapmış, küf mantarları dolarları kaplamıştı. Escobar o denli zengindi ki milyonlarca doların toprak altında çürümesine izin verecek kadar umursamaz davranabiliyordu. Ancak sığınağın daha derinlerinde sürağın dokunamadığı varlıklar vardı. Külçe altınlar ve Kolombiya'nın simgesi olan avuç içi büyüklüğünde ham zümrütler. Ayrıca sığınakta Escobar'ın kişisel cephaneliği de bulunmuş oldu. Altın kaplama bir Colt tabanca ve dünyanın dört bir yanından toplanmış nadir silahlar oradaydı. Ancak en kritiği kartelin kara kutusu sayılan muhasebe kayıtlarıydı. Bu defterlerde yalnız uyuşturucu rotaları değil, rüşvet verilen politikacıların, yargıçların ve hatta uluslararası bankacıların adları kodlanmıştı. Araştırmacıları asıl dehşete düşüren bulgu ise sığınağın en alt katmanında su geçirmez deri bir çanta içinde saklanan belgelerdi. Bunlar uyuşturucu ticaretiyle ilgili değildi. Belgeler, İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında Nazi Almanyası'nda yürütülen ve Die Glocke,
Çan olarak malum ultra gizli bir projeye ilişkin orijinal teknik çizimler, matematiksel formüller ve Almanca notlardı. Die Glocke Nazi bilim insanı Hans Kammler liderliğinde geliştirilen devasa bir çan şeklindeki cihazdı. İddiaya göre bu aygıt anti-yerçekimi yaratıyor, elektromanyetik alanlarla zaman ve mekan üzerinde bükülmelere yol açıyordu. Savaş biterken bu proje, prototipler ve bilim insanlarıyla beraber sırra kadem basmıştı. Peki, bu belgelerin bir uyuşturucu baronunun en gizli sığınağında ne işi vardı? Bu noktada tarihsel bir gerçeklik devreye giriyor. Fare yolları. Savaş sonrası binlerce üst düzey Nazi subayı ve bilim insanı, Vatikan ve bazı Güney Amerika hükümetlerinin yardımıyla Arjantin, Şili ve Kolombiya şeklinde ülkelere firar etmişti. Bu kaçakların yanında yalnız altınlarını değil, tamamlanmamış bilimsel projelerini de getirdikleri uzun süreden beri iddia ediliyordu. Escobar, 1980'li yıllarda sadece bir suçlu değil, sınırsız parası olan bir vizyonerdi. Teoriler şunu gösteriyor: Escobar, Güney Amerika'da saklanan eski Nazi bağlantılarını kullanarak bu teknolojik mirası satın almış olabilir. Escobar için Die Glocke sadece bir silah değil, kendisini dokunulmaz kılacak, ABD'nin radarlarına ve füzelerine karşı onu görünmez meydana getirecek mutlak bir güç deposuydu. O, kokain parasıyla desteklenen, Nazi teknolojisiyle donatılmış modern bir 4. Reich hayal ediyordu. Belki de bu yüzden Kolombiya devletine ve ABD'ye bu kadar cüretkar bir şekilde meydan okuyabiliyordu. La Catedral'deki sığınağın açılması, Pablo Escobar'ın hikayesinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Bu bulgu, Escobar'ın sadece devletle savaşan bir çete lideri olmadığını, bununla beraber küresel jeopolitiği ve yasaklı teknolojileri denetim etmeye çalışan bir figür olduğunu kanıtlıyor. Sığınağın açılması sırasında araştırmacıların yaşadığı gerginlik, sadece fiziksel tuzaklardan değil, tarihin bu en karanlık sırrıyla yüzleşmekten kaynaklanıyordu. Bugün Kolombiya topraklarında hala binlerce keşfedilmemiş kalete olduğu biliniyor. Her bir beton sığınak sadece çürümüş paraları değil, tarihin seyrini değiştirebilecek korkutucu sırları da barındırıyor olabilir. Escobar'ın ölümüyle imparatorluğu yıkılmış olsa da toprağın altına gömdüğü hırsları hala birer saatli bomba benzer biçimde keşfedilmeyi bekliyor. Bu belgelerin şimdi nerede olduğu ise ayrı bir muamma. Bazıları Kolombiya hükümetinin bunları gizlediğini, bazıları ise eski kartel üyelerinin çoktan yeni alıcılara sattığını iddia ediyor. Pablo Escobar'ın La Catedral'deki gizli dünyası bir suçlunun portresinden çok daha fazlasını sunuyor. Gömülü milyarlarca doların çürümesi, paranın geçiciliğini simgelerken, sığınaktan çıkan Nazi belgeleri gücün ne kadar tehlikeli ellere geçebileceğini gösteriyor. Escobar kendi katedralini inşa ederken aslen bir suç tapınağı yaratmıştı. Sadece bu tapınağın altındaki sırlar, onun sadece bir uyuşturucu baronu değil, dünyayı kendi karanlık vizyonuna bakılırsa şekillendirmek isteyen bir tiran bulunduğunu kanıtlıyor. Her yeni keşif, Escobar efsanesinin sadece yüzeyini kazıdığımızı gösteriyor. Gerçek tarih derinlerde betonun ve kanın altında yatmaya devam ediyor. La Catedral'in yıkıntıları içinde dolaşanlar bir tek eski bir mahpushane değil, insanlık tarihinin en tuhaf ve tehlikeli ittifaklarından birinin mezarını ziyaret ediyorlar.